Değer polisi papyonlu adamı yakaladığını sanıyordu. Papyonlu adam durdu, nefes aldı. Bir cümle söyledi. Sonra ortadan kayboldu. Değer polisi boşluğa baktı. Boşluk olayla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyen bir devlet kurumu gibi yerinde duruyordu. Değer polisinin elinde hala yetkisi vardı. Şapkası vardı, oldukça ciddi bir yüzü de vardı. Ama tutuklayacağı kişi evreni terk etmişti. Unutulan cümle. Portal kapandı. Metalik zemin hafifçe uğuldadı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya başladı. Zeminlerin bu konuda önemli bir yeteneği vardır. Üzerlerinde evrenler açılır, insanlar kaybolur, hayatlar değişir, onlar yine zemin olarak kalır. Değer polisi uzun süre kıpırdamadı. Az önce papyonlu adamın değerini çekmeye başlamıştı. Adam ise bir cümle söylemiş ve evrenden çıkmıştı. Değer polisi alnını kaşıdı. "Ulan az önce ne oldu ya?" dedi. Boşluk cevap vermedi. Zaten cevaplar polis çağrılınca genellikle olay yerinden uzaklaşırdı. Değer polisi yürümeye devam etti. Nereye gittiğini bilmiyordu. Ama aynı yerde düşünmekten daha iyi görünüyordu. Bir sokak lambasının altında teflon kalpli şair oturuyordu. Lamba onu aydınlatmıyor, yalnızca karanlığın içinde nerede olduğunu resmi olarak bildiriyordu. Şairin gözlerinde yarım kalmış dizeler yanıp sönüyordu. Bir cümle başlıyor, tam anlamlı bir yere varacakken fikrini değiştiriyordu. Şairin kalbi hiçbir şeyi tutmazdı. Kırgınlıklar üzerinden kayar, iltifatlar kısa bir süre parlayıp yere düşerdi. Teflon kalp acıyla sevgiyi birbirinden ayırmıyordu. İkisini de tutmuyordu. Şair değer polisini görünce başını kaldırdı. "Ne oldu?" diye seslendi. Değer polisi yürümeye devam etti. "Bir şey olmadı," diye cevap verdi. Şair ona baktı ve "Bu kadar düşünüyorsan ya bir şey olmuştur ya da ilk kez düşünüyorsundur," dedi. Değer polisi durdu. Sonra geri döndü. "Bir papyonlu adam vardı." Şair biraz doğruldu. Değer polisi devam etti. "Kendisini önemli sanıyordu. Onu durdurdum." "Sonra?" diye merakla sordu teflon kalpli şair. "Tam değerini çekiyordum. Birden durdu. Nefes aldı. Bir şeyler söyledi," diye devam etti değer polisi. "Ne söyledi?" diye merakını yineledi şair. Değer polisi cevap vermedi. Az önceki anı yeniden düşündü. Papyonlu adam korkmamıştı. Kaçmamıştı. Kendisini savunmak için başarılarını sıralamamış, önemli tanıdıklarının adını vermemişti. Değer polisinin hükmünü kendi hakkında verilmiş kesin bir karar gibi kabul etmemişti. Değer polisi yavaşça konuştu. "Ben ona değersiz olduğunu söyledim ama o..." Değer polisi ilk kez kendi cümlesinin içinde durdu. "Benden değer istemedi." Elindeki düdüğe baktı. Yıllardır insanların değerini ölçmüş, azaltmış ve gerektiğinde tamamen geçersiz saymıştı. İlk kez biri onun kararını kabul etmeden karşısında durabilmişti. Demek ki benim söylediğim şey onun değerini belirlemiyordu. Bu düşünce zihnine kolay yerleşmedi. Değer polisinin kafasında kendisine ayrılmamış bir koltuğa oturmuş gibiydi. Sonra içeriden gelen küçük bir ses duydu. "Gerçek değer içeriden fısıldar." Şairin gözlerindeki yarım dizeler durdu. Değer polisi başını kaldırdı. Papyonlu adamın söylediği son cümleyi hatırladı. "Kendini bilen her evrenden çıkabilir." Hava hafifçe kıvrıldı. Değer polisinin düdüğü yere düştü. Kendisi düşmedi çünkü artık orada değildi. Teflon kalpli şair boşluğa baktı. Sonra yerdeki düdüğe. Şaşkınlık önce yüzüne geldi. Bedeninin geri kalanı bu karara birkaç saniye sonra katıldı. "Nasıl yani?" Düdük cevap vermedi. Sahibi ortadan kaybolunca yetki sembolleri çok kısa sürede sıradan eşyalara dönüşürdü. Şair ayağının ucuyla düdüğe dokundu. Düdük biraz yuvarlandı. Yıllarca insanları durdurmuştu. Şimdi kendisini bile durduramıyordu. Gerçek değer içeriden fısıldar. Bu sözü sevmişti. Cümleler onun işiydi. Onları süsler, inceltir, insanların önüne bırakırdı. Sonra da etkilenip etkilenmediklerini belli etmeden kontrol ederdi. Ama bu kez duyduğu şey yalnızca güzel değildi. İçeride kalmıştı. Şair yürümeye başladı. Kalbinin hiçbir şeyi tutmamasını yıllardır güç sanmıştı. Kimse onu kıramıyordu ama kimse de içinde kalamıyordu. Bir süre sonra durdu. Göğsüne baktı. Teflon olmak güçlü olmak değilmiş. Hiçbir şeye yer vermemekmiş. Bu düşünce hoşuna gitmedi. Bazı gerçekler insanın hoşuna gitmezdi. Çünkü kapıyı çalmaz, içeri girer ve insanın yıllardır kendisine ayırdığı koltuğa otururdu. Şair hızlandı. Bunu sorabileceği tek kişi vardı. Unutkan Bilge. Her şeyi bildiği söylenirdi, hatırladığı pek görülmemişti. Ama bu evrende bilgi ile hafıza arasındaki ilişki uzun süredir resmi olarak incelenmiyordu. Unutkan Bilge metal halkalarının altında oturuyordu. Halkalar kafasının çevresinde dönüyor, düşünceleri daha yerlerine oturmadan başka yere taşıyordu. Şair yanına oturdu. "Bir şey oldu," dedi. Bilge başını kaldırdı. "Ne zaman?" "Az önce."
Az önce ne vardı? Şair bir nefes aldı. Değer polisi. Bilge gözlerini kıstı. Meslek mi isim mi? İkisi de. Şair anlatmaya başladı. Papyonlu adamı, dönüşümünü, evrenden çıkışını, değer polisinin yanına gelişini, söylediği cümleyi ve sonra onun da ortadan kaybolmasını. Bilge dikkatle dinledi. Dikkati oldukça iyiydi. Yalnızca hafızayla aralarında yıllardır çözülemeyen bir iletişim sorunu vardı. Polis kaybolmadan önce ne söyledi? Şair sustu. Kendi kalbini düşündü. Yıllarca şiirlerini insanların önüne bırakmış, sonra onların alkışlarından kendi değerini aramıştı. Alkış bitince yeni bir şiir yazmıştı. Çünkü sessizlikte kendisine ait ne kaldığını bilmiyordu. Şair gözlerini kapadı. İlk kez içinde kalan o küçücük cümleyi dışarı atmadan dinledi. Gerçek değer, Bilge biraz daha yaklaştı. İçeriden fısıldar. Bilge başını salladı. Cümleyi anladığı için değil, önemli bir cümle olduğunu düşündüğü için. Sonra şair son cümleyi hatırladı. Kendini bilen her evrenden çıkabilir. Şairin gözlerindeki dizeler söndü. Bedeni silikleşti ve unutkan Bilge'nin gözlerinin önünde kayboldu. Geride banktaki boşluk ve henüz neye şaşıracağını seçememiş bir Bilge kaldı. Unutkan Bilge banktaki boşluğa baktı. Biraz önce orada birinin bulunduğundan emindi. Sonra eminliği azaldı. Sonra neye emin olduğunu unuttu. Metal halkalar yavaşladı. Birisi bir şey söylüyordu, dedi. Boş banka biraz daha baktı. Bank hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Boş bankların en rahatsız edici tarafı buydu. Birini kaybeder, sonra da masum bir mobilya gibi beklemeye devam ederlerdi. Bilge'nin zihninde iki cümle dolaşıyordu. Biri değerle ilgiliydi, diğeri insanın kendisiyle. Ama kelimeler yerlerinden kalkmış, birbirlerinin sandalyelerine oturmaya başlamıştı. Gerçek değer, Bilge gözlerini kapadı. İçeriden devamı gelmedi. Başka bir cümle araya girdi. Kendini bilen. Kelimeler tam yerlerinde durmuyordu ama Bilge nedenini hatırlayamadı. Tam o sırada uzaktan biri ona doğru yürüdü. Omuzları düşüktü. Adımlarını zeminde gereğinden fazla yer kapladığı için özür diler gibi atıyordu. Bilge'nin önünde durdu. Önce sağına, sonra soluna baktı. Söyleyeceği şeyin kulaktan kulağa değil, doğrudan nezarethaneye gitme ihtimali vardı. Bilge sesini biraz kıstı. Bugün birinin rahat etmesi için kendi yerimden kalktım. Sonra tekrar oturamadım. Sesini daha da kıstı. İçimden birini önemsemiş olabileceğimden şüpheleniyorum. Unutkan Bilge cevap vermek için ağzını açtı. Zihninde iki cümle vardı. İkisi de doğru cümlelere benziyordu. Bilge konuşmaya başladı. Gerçek değer, dedi ve durdu. Metal halkalar bir tur daha döndü. Cümlesine devam etti. İçeriden geriye sadece bir cümle kalmıştı.